Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle birlikte ev yapımı mis gibi bir tahinli çörek tarifi paylaşmak istiyorum. Dışarıdakilerden kat ve kat güzel olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker, 1 tatlı kaşığı instant mayayı kasemize alalım. Üzerine 300 ml süt ilave edelim. Sütümüz ılık olsun. Yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ettikten sonra malzemeleri karıştıralım. Azar azar un ekleyerek yumuşacık bir hamur yoğuracağız. Unu mutlaka kontrollü olarak eklemenizi tavsiye ediyorum. Eğer tahinli çörek seviyorsanız mutlaka evde yapın, doya doya yiyin derim. Bu tarifte oğlum da bana birazcık yardımcı oldu. Hemen hamuru toparlayacağım. Spatulayı işin içerisinden çıkarıyorum ve elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Unu kontrollü eklediğiniz zaman gerçekten de güzel sonuçlar alırsınız. Yumuşak bir hamur yoğuracağız. Daha fazla un ilavesi yapmıyorum. Hamuru toparlamakla uğraşıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi neredeyse kaseme yapışan, ele hafif yapışan bir hamur yoğurdum. 5 dakika kadar daha yoğurma işlemine devam edeceğim. Hamur kendini toparlayacaktır. Daha fazla un ilavesi yapmayınız. Kıvam aynen bu şekilde olmalı. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışan bir hamur yoğurdum. Şöyle 3-4 dakika daha toparladığımız zaman hamurumuz hazır hale gelecek. Hamurun üzerini streç filmle kapatıp yaklaşık yarım saat 40 dakika boyunca sıcak bir ortamda mayalanmasını sağlayalım. Havaların serin olduğu dönemde yapıyorsanız biraz daha bu mayalanma süresini uzatın derim. Yarım saat 40 dakika boyunca bu şekilde güzelce mayalandı. Elimi hafifçe unladım ve şimdi mayalanma sırasında içerisinde oluşan gazların çıkması için hamurumu şöyle bir toparlayacağım. Tezgaha un serpiştirip 1-2 dakika boyunca bu şekilde hamurumuzu toparlayalım. Ve daha sonra hamuru 2 eşit bezeye bölelim. Bir bezesini kasemin içerisine alacağım. Üzerini örteceğim. Diğer bezeyle tahinli çöreğimi yapmaya devam edeceğim. Hamurumu şu şekilde toparladım. 300 milim kadar tahin kullanıyorum. 1 su bardağı da toz şekeri kaseme alıp karıştırıyorum. Şeker miktarını damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Bizim için gayet yeterliydi. Tezgahı bolca unluyorum ve hamurumu bir merdane yardımıyla açacağım. Hamur bizi yormayan gerçekten de güzel bir hamur oluyor. Kolayca açılıyor. Hiçbir şekilde oklava kullanmayı bilmiyorsanız merdane ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Genişletebildiğiniz kadar genişletin. Sizlere birazdan hamurumuzun kalınlığını göstereceğim. Yaklaşık 60 santim çapında açtım diyebilirim. Şöyle kalınlığını gösteriyorum. Bu şekilde olması bizim için yeterli. Çok ince olmasına gerek yok. Tahinli harcın yarısını açmış olduğum yufkanın üzerine sürüyorum. Bir kaşık yardımıyla döküp daha sonra elimle her tarafını eşit bir şekilde süreceğim. Bu şekilde oldukça pratik oluyor. Hamur zarar görmeden tahinli harç her tarafa yayılmış oluyor. Dilerseniz bu aşamada ceviz de ekleyebilirsiniz. Dövülmüş ceviz ilavesi yapabilirsiniz ama ben bu şekilde yaptım. Hamurumuzu sarmaya başlayalım. Önce çekiştirip sonra rulo haline getirelim. Mutlaka çekiştirme işlemini gerçekleştirin. Tahin oldukça yağlı bir malzeme olduğu için hamurunuzun kolay bir şekilde çekiştirerek sarılmasını sağlayacaktır. Ufak tefek yırtılmalar hiçbir sorun teşkil etmeyecektir. Hamuru büyük bir rulo halinde sardık. Daha sonra inceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. Bu şekilde hafif vurarak hamurumuzu rulo haline getirelim. Bir miktar kopardım. Bu şekilde vurarak
Hamuru incelttim ve şimdi gül şeklinde sarıyorum. Tekrar aynı şekilde bir parça daha koparıp inceltebildiğim kadar inceltip vurup çöreğin etrafına sarıyorum. Arzu ettiğiniz büyüklükte tahinli çörekler yapabilirsiniz. Bu hazırladığınız ruloları ne kadar ince yaparsanız çöreğiniz o kadar kat kat ve tel tel olacaktır, ayrılacaktır. Ben mümkün olduğu kadar ince yapmaya çalışıyorum ve etrafına sardırıp bu şekilde bir büyüklükte hazırladıktan sonra yağlanmış veya yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştiriyorum. Diğer hamurlara da aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Hazırladığım ruloları bu şekilde inceltip kendi ekseni etrafında çevirerek bu şekilde sardırıyorum. Tahinli çöreklerimi hazırlıyorum. Hazırlamış olduğumuz hamurdan toplamda 7 adet tahinli çörek elde ediyoruz. Dediğim gibi büyüklüğünü damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen hemen dışarıda satılanlar kadar büyüklükte hazırlamaya çalıştım. Bu şekilde hazırladım. Üzerine hafif bastırıp daha sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirdim. İlk hamurum bittikten sonra ikinci bezemi de yine aynı şekilde unlayıp açtım. Ve geri kalan tahinli harcı açmış olduğum bezenin üzerine sürüyorum. Her tarafa eşit bir şekilde sürebilirsiniz. Dediğim gibi tahinli harcın şeker miktarını ayarlayabilirsiniz. Hazırladığınız zaman eğer şeker az geliyorsa biraz daha ilave edin. Tadına bakın, yani tahinli harcınızın. Damak zevkinize göre ayarlayın. Rulo yaptıktan sonra bu şekilde inceltin ve daha sonra kendi etrafında döndürüp tahinli çöreklerinizi hazırlayın. Bu şekilde ilk tepsiyi hazırladım. İkinci tepsiyi de hızlı bir şekilde hazırladım. Toplamda 7 adet tahinli çöreğim çıktı. 1 adet yumurta sarısını çöreklerimin üzerine sürüyorum. Bu tarifle gerçekten de pastanedekilere taş çıkaracak harika tahinli çörekler hazırlayabilirsiniz. Oldukça bereketli, doyurucu ve lezzetli bir tarif oluyor. Eşim tahinli çöreği çok sevdiği için ben de evde yaparım, daha da güzel olur dedim ve gerçekten de harika olmuştu. Mutlaka bu tarifle deneyin. Üzerine bolca beyaz susam serpiştiriyorum. Dilerseniz bu aşamada üzerine ezilmiş ceviz de ekleyebilirsiniz. Damak zevkinize göre, evdeki imkanlara göre ayarlayabilirsiniz. 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında tahinli çöreklerimizi pişirmeye gönderelim. Tahinli çörekler pişerken kontrollü olun. Kızarmaya yakın derecesini arttırdığınız zaman biraz daha çıtır çıtır tahinli çörekler elde edersiniz. Ama 200 derecede stabil bir şekilde pişirdiğiniz zaman tahinli çörekleriniz biraz daha yumuşak olacaktır. Damak zevkinize göre bu püf noktasında atlamadan yapmanızı tavsiye ediyorum. Biz biraz dışı çıtır, içi yumuşak olarak sevdiğimiz için ben üzeri kızarmaya yakın fırının derecesini 240'a getirdim ve o şekilde pişirmeye devam ettim. Dışı hafif çıtır, dışarıda satılanlar gibi, içi de yumuşacık olmuştu. Şöyle sizlere içinde göstermek istiyorum. Tel tel ayrılan harika bir çörek oldu. Eğer yumuşacık pişsin isterseniz 200 derecede ağır ağır pişmesini sağlayın. Tel tel ayrılan bu tahinli çöreğin iç kısmında hemen sizlere detaylıca göstermek istiyorum. Bakın, her tarafı harika bir şekilde pişmiş, güzel bir çörek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.